Merhaba arkadaşlar, ben IF Pro Coach Can Ünal. Şimdi konumuzun temeli arkadaşlar, profesyonel ligde bir promoter'ın, aynı zamanda profesyonel ligdeki sporcuların nasıl ilerlediğiyle alakalı birkaç bilgi vereceğim arkadaşlar size. Ve arkamda görmüş olduğunuz üzere şu anda web sayfam duruyor. Bu web sayfamın şu şekilde durmasının sebebi de şu. Hemen burada web sayfamda arkadaşlar, şöyle size göstereyim. Bir blog bölümüm var. Şu anda görüyorsunuz. Özellikle bugünkü şu andaki bu videonun konusunu temel aldığımız zaman burada özellikle IF Pro sporcunun sezonluk stratejisi, yani şu anda ilk etapta görmüş olduğunuz podyum planlamaları, sponsorluk ve Avrupa şovları ile alakalı bir metin hazırladım sizlere. Özellikle bu metinleri esas okuması gereken insanlar pro şovlarda podyuma çıkan sporcular arkadaşlar. Normalde de benim web sayfam, aynı zamanda benim YouTube sayfam, aynı zamanda benim Instagram sayfam esasında sporcuları temel alan, profesyonel ligde yarışanları temel alan ve aynı zamanda bu işte gerçekten temel anlamda bir yere gelmek isteyen insanları esasında ilgilendiren çerçevede yürüyor. Fakat genel itibariyle sizler beni izlediğiniz zaman şöyle zannediyorsunuz. Ben bir magazin sayfası değilim. Ben bir sağda solda işte prim yapabilmek için X bir sporcuya bok atayım, izi kalsın, işte benim de namım yürüsün veya izlenmem artsın kafasında videolar çeken birisi de değilim. Ben IF Pro Lig'de gerçekten ünvanı olan, gerçekten Avrupa'da ve Türkiye'de lisansı olan, profesyonel lige bağlı, NPC ve IF Pro Lig'e bağlı antrenörlerden bir tanesiyim. Türkiye'de benden başka var mı bu yeterliğe sahip? Yok. Var olan kim bilmiyorum ama olsa zaten komitede ismi geçer veyahut da ID'sine girip bakarız veyahut ID'sini verirler. Benim ID'm var arkadaşlar. Instagram hesabıma eğer girerseniz Instagram hesabımda şu anda Sergio'yu görüyorsunuz ama birazdan Sergio ile alakalı da bilgi vereceğim. Buradan profilime girdiğiniz zaman burada benim şurada görmüş olduğunuz üzere ID'lerim mevcut. ifpublic.com sayfasına girdiğiniz zaman oradan direkt olarak bunu sorguladığınız zaman ID'lerimi hem diyetisyenlik hem de aynı zamanda Master Trainer sertifika ünvanlarımı zaten görüyorsunuz. Neyse, şu ufak muhabbetten sonra hemen konumuza geçelim. Hemen Sergio'dan İlk önce sonra bahsedeceğim. Neden bahsedeceğim? Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam sen kimsin, kimden çalışıyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun diyen arkadaşlarımız var. Burada özellikle en son yapmış olduğum iş ve devam eden işlerimden bir tanesini bahsedeyim. Mesela Sergio. Sergio Olivier Junior'ı hepiniz tanıyorsunuz değil mi? Ve şu anda official sayfasını görüyorsunuz. Size en basiti şuradan ufak bir... Ya şimdi burada Sergio olan yazışmalarımı göstermeyeceğim tabii ki. Bu etik ve ahlaki değil zaten. Ama şunu gösterebilirim. En son yapmış olduğumuz çalışmalar ve devam eden çalışmalar akabinde 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen bir post var. Bu da bir marka sözleşmemiz esasında. Ve bununla beraber burada da Sergio'nun yazısı, benim de altta şurada görmüş olduğunuz üzere bir mesajım. Ve hemen altında da Sergio'nun atmış olduğu bir mesaj var. Ne diyor bakın. Beni taglemiş, markayı taglemiş. And my team make me great arkadaşlar. Ne demek? Hemen çevirelim. Bilmeyenler için özellikle buradan da görsün. Ekibim beni harika yapıyor. Yani ekibim beni büyütüyor. Ekibim beni harika yapıyor. Bu ekibin içerisine dahil olan kim? Benim. İşte ben bu ve benzeri birçok sporcuya çalışıyorum ki biz normalde genel itibariyle çalışmış olduğumuz kişilerin isimlerini beyan etmeyiz. Neden etmeyiz? Çünkü bu profesyonel gereği etmeyiz. Ve bu noktada da Sergio burada böyle bir paylaşım yaptığı için 6 Mayıs'ta 2005 yılında bunu size de göstermeliyim. Kimlerle çalışıyorum? İşte böyle adamlarla çalışıyorum. Sizin için önemli mi? Bilmiyorum önemli mi? Yani işinize yarayacak mı? Bence yaramayacak ama hiç olmazsa söylemlerine biraz kulak vermenizde fayda var diye düşünüyorum. Neyse, buradan geçelim şimdi. Buraya sayfama gelelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar Türkiye'deki potansiyel olarak belli başlı söylemler var. Bunlardan bir tanesi şu. İşte hocam geçtiğimiz hafta sonu Dubai'de bir pro show yapıldı. Dubai Pro Show. Dubai Pro Show'da örnek veriyorum bir önceki yarışmada 3. veya 6. olan kişi, yani Mustafa Yıldız'ın geçtiği kişi neden bu Pro Show'da Mustafa'nın önüne geçti? Birinci konumuz bu. İkinci konumuz, Pro Show'larda sporcuların ard arda yapmış olduğu etkinliklerde, yani süreçlerde, podyuma çıkma süreçlerinde yorgunluğu, bezginliği vesaire vesaire vesaire. Şimdi bunların hepsi masal ve hikaye. Onu ilk başta size bir söyleyeyim ve oradan da dillendireyim. Bunları da ben makaleye çeviriyorum. Yüzlerce makale yazdım arkadaşlar. Bu yüzlerce makalenin büyük bir bölümü profesyonel ligde yarışan kişilere esasında yönlendirme amaçlı ve bilgi amaçlı. Ve ciddi anlamda da özellikle benim şu anda dahil profesyonel şovda Türkiye'de dahil gelirler sağ olsunlar, danışırlar. Hocam şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Bunların kesinlikle hiçbir zaman isimlerini vermedim. Benim çevremdeki kişiler de telefonu aldıkları zaman
böyle Instagram'a denk gelir ya, isimlerini gördükleri zaman zaten oradan istişare ediyorlar. Bu da bazen laftan lafa dönüyor, bazen dedikoduya dönüyor filan vesaire. Ama siz buradan izlediğiniz zaman beni böyle makine başında oturan, size video çeken, işte paparazzi yayını veyahut da işte magazinsel yayınlar yapan birisi olarak görüyorsunuz. Şimdi nereye bağlayacağız? Oraya gelelim. Şuraya bağlayacağız arkadaşlar. Şimdi ilk başta sürecimiz şu. MP Podium'da bir de geri bildirim muhabbeti var. O da efsane bir konu. Şimdi geri bildirimden biraz başlayacağım arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz üzere sporcular gidiyorlar. Profesyonel ligde podyuma çıkıyorlar. Veyahut da NPC'de amatör Pro Qualifier'da çıkıyorlar. Pro Cup peşine düşüyorlar. Sonra oradaki stage'de duran, ön stage'de duran hakemlerin yanına gidiyorlar. Diyorlar ki formum nasıldı vesaire vesaire vesaire. Şimdi oradaki en büyük sorulardan bir tanesi şu. Hatta şurada da şöyle benim arkamda duruyor, biraz şöyle yukarı çıkayım. Hocam eksik yerim neydi? Neden ikinci oldum? Sıralama neye göre böyle oldu? Gibi böyle standart sorular geliyor. Oradaki hakemlere, head judge'lara veyahut da yardımcı hakemlere vesaire. Orada da bunun esasında hem etik dışı olduğu hem de hakemin tarafsızlığına gölge düşürdüğünü hem de sahne sonu yorgunluğundan alınan sözler yüzeysel ve gönül alma amaçlı olduğunu yazmışım mesela. Neden böyle yazmışım? Şimdi düşünsenize arkadaşlar. Adam dünyadaki en prestijli bir komitenin head judge'ı, yani baş hakemi ve yan hakemi. Bu hemen hemen bütün hakemler için geçerli. Yalnız özellikle head judge'ı örnek veriyorum ki mesela Steve veya Taylor. Sürekli herkesin ağzına dolaşıyor. İşte Steve'le konuştum, işte Taylor'la konuştum. İşte yarışmadan sonra gittim feedback aldım filan, bilmem ne aldım. İşte yarışma alanında sordum filan. Arkadaşlar bunların hepsi masal. Bunların hepsi hikaye. Neden mi? Çünkü o podyumda o ışığın stresi, o atmosferin stresi, o iş yoğunluğu, oradaki görsel olarak bakılan yüzlerce vücut, form. Adam orada mesleğini icra ediyor, işini icra ediyor. Yani orada bir iş için orada. O işini icra ederken sen gidiyorsun, bir tek sen de gitmiyorsun bu arada. Sen ve senin gibiler ve oradaki yüzlerce kişi gidiyor, feedback alıyor. Bu bir kere etik ve ahlaki değil ama bunu bir şekilde yarışma sonrasında, yani pro şovun sonunda veya amatör şovun sonunda kırmıyorlar. Ama geçiştirecek cümleler sarf ediyorlar. İşte sürekli yüzün gözükmesi lazım. Bu abi popülaritesi çok yüksek bir cevap. Sürekli yüzün gözüksün. Bir sonraki yarışmaya da gel muhakkak. Orada biz seni daha iyi analiz ederiz. Bir sonraki yarışmaya. Şu anda iyisin ama işte biraz daha kuru. Ya ne bileyim işte şuran eksik, buran eksik. Çok ufak spesifik böyle cümlelerle seni başından salıyor esasında adam. Sen ilgileniyormuş gibi hissediyorsun esasında. Aa ne güzel bana cevap ver diyorsun. Aa bak buram eksikmiş diyorsun ama esasında doğruluğu da tartışılır o cümlenin. Neden mi? Çünkü bu adam orada, yine söylüyorum, dünyanın en iyi komitesinde hakemlik yapıyor adam. Ya baş hakem ya yan hakem. Ve sen, ya şunu şöyle düşün. Sen bir mesleğe sahipsin. Profesyonel olarak hayatını idame ettirdiğin bir mesleğin var. Ne bileyim ressamsın, ne bileyim makine ressamısın, ne bileyim mühendissin, ne bileyim doktorsun, ne bileyim diyetisyensin. Mesela örnek verelim mimarsın. Adam geliyor sana, ya diyor fuarda gördü seni ya da bir yerde gördü seni. Ya siz mükemmel bir mimarsınız. Benim de evimin şöyle bir durumu var. İşte şurayı şöyle şöyle yapmayı düşünüyorum ama siz işte ne düşünürsünüz bu konuda? Adamın sana seks söyleyecek, kart vizitini verecek, ofisime gel diyecek. Bu kadar. Net bir cevap alabileceğini düşünüyorsun. Ya da diyetisyenle tanıştın. Herhangi bir diyetisyen arkadaşın var. Ya da arkadaşın olmasa bile bir tanıdığın var. Ortak bir ortamda buluştunuz. Hasbelkader tanıştın. Ya benim böyle böyle bir sorunum var vesaire. Yine kart vizitin olacak adam. Yine yazıhanesine gideceksin. Ofisine gideceksin. Yani hiçbir kişi profesyonel, bunlar ekmek sağladığı, ekmek yediği, özellikle de vücut geliştirme branşı gibi bir branşta senin hayatını değiştirebileceği cümleleri ağzından bedavaya çıkartmaz. Sen eğer bunu bu şekilde düşünüyorsan, o zaman siz, beni izleyenlerin büyük bölümü o zaman antrenör olmak için hedef koyan veyahut da işte belli hedefleri olan, o zaman alın salondaki çocukları, idman yaptırtın bedava. Her gün çağırın bir kişiyi, iki kişi, üç kişi idman yaptırtın. Bedava beslenme planı yazın. Bedava çağırın, formunu kontrol edin. Hatta yüzsüzlük yapsınlar, her gün gelsin hocam nasıl oldum desinler, kafanı şişirsinler senin. Değil mi? Yani ne kadar uygun olur yani, değil mi? Ne kadar saçma sapan bir şey. Onun için bu olay saçma sapan bir olay. Çünkü genellikle Türkiye'de görüyorum, yazmış adam. Ya işte geçen hafta, ondan önceki hafta X hakem, baş hakem bana böyle dedi. Nerede dedi bunu? Nerede dedi bunu abi? Tamam. Şimdi bunu nasıl yapman gerekiyor? Bunu da burada detaylandırma bir şekilde anlattım. Burada da nasıl yapılacağını, ne yapılması gerektiğini. Özellikle bu feedback tarafında özellikle hakemle alakalı çalışırken yanında videolar taşıman gerektiği. O taşıma videolarında beraber adama bir, yani ne bileyim,
suite'ine yani odana veyahut da işte adamın ofisine gitmen, adama ücreti mukabilinde bir form analizi yapmasını istemen, neler yapabileceğinle alakalı veya neler yapılması gerektiğiyle alakalı derin bir sohbet yaparken bunu kayda alabileceğin bir sistemin, yazıya dökebileceğin bir sistemin ve aynı zamanda gerçekten orada bunu gerçekten mesleki anlamda idame ettirebileceğin yanındaki bir arkadaşının, asistanınla veyahut da bir tercümanınla beraber bu işi gerçekten profesyonel bir kulvarda yapıyor olman gerekirken bunu maalesef ki podyum tarafında podyumdan indikten sonra işte ufak bir cümleyle bu işi çözebileceğini, ufak bir cümleyle bağladıktan sonra sihri aldıktan sonra gerçekten bir form çıkartabileceğini veyahut da işte bunun gibi daha farklı konularda bu işin ilerlediğini görüyoruz. Hepsi yanlış arkadaşlar. Buradaki metinlerime girerseniz, yazmış olduğum yazılara girerseniz bunların net bir şekilde ne olduğunu açıkça kısmen de olsa belirttiğimi düşünüyorum. Hepinize de tavsiye ediyorum. Bilen de bilmeyen, hiç olmazsa izleyen bir kitlere der ki aa lan bu iş böyleymiş dersiniz. Siz de ona göre takip ettiğiniz kişilere ona göre yönlendirmeler yaparsınız. Hiç olmazsa size de ayaküstü belli laflarla avutmazlar diye düşünüyorum. Neyse. Bir de burada işte uygun kategorilerle alakalı yazım da mevcut. Mesela uygun kategori nedir, ne değildir vesaire. Burada hepsi yazıyor arkadaşlar. Hepsini sınıflandırdım. Hepsini sınıflandırdım. Gidip hepsine bakabilirsiniz. Şimdi bu ilk gelelim konumuzun başındaki genel itibariyle konuya. Neydi? IF Pro Lig'de sporcuların sezonluk stratejileri. Şimdi buradaki en önemli şey şu arkadaşlar. Bakın burada en başa alayım şöyle oturtayım. Siz de buradan görün. Bakın. Burada ne güzel yazmışım. Şimdi ilk başta sevgili dostlar profesyonel ligde bir promotörle çalışan, bir menajer olan ve aynı zamanda sponsorluk anlaşmalı olan sporcular dönemsel olarak sponsorluklarla beraber o döngünün içerisindeki ödeneklere bağlı olarak bir periyotlama belirlerler. Bu periyotlamayla beraber de siz sezona başlarsınız. Sezona şu şekilde başlarsınız. Sezonun başından kısmen de olsa hedef koymuş olduğunuz podyuma kadar belli bir rutinde formunuzu pek fazla açmadan biraz flu giderek siz yarışmaları tamamlarsınız. Amaç sponsorları mutlu etmek ve kitlenize kendinize göstermek. Buradaki hedef tamamıyla şu esasında. Top 5 maksimum top 7 noktasında kalmak. Yani o podyumda gözükmek, marka temsiliyetini yapmak, paranızı almak, işinize devam etmek. Ama yıllık döngünün içerisinde belli başlı hem antrenörünle yani promotörünle hem menajerine oturursun. Güzel bir ilk önce ne harcaman gerektiğiyle, ne geldiğiyle alakalı yani ne kadar bir bütçe geldi, o bütçe neye göre hazırlanacak, o bütçeye göre ne yapman gerekiyor? Hangi podyumlara çıkacaksın? Örnek veriyorum. Yıl içerisinde Avrupa'da sallıyorum şu anda 55 tane podyum var. O 55 podyumun örnek veriyorum 17'sine gideceksin. O 17'sine giderken uçak biletleri, konaklama, oradaki beslenme rutinlerin hepsinin bir fiyatsal analizini çıkartacaksın. Bunların hepsini çıkarttıktan sonra güzel bir periyotlamayla beraber o 17 yarışmanın veyahut da 10 yarışmanın artık neyse, neye göre hesap yaptıysan, bütçen neyse. Diyorsun ki 10 yarışmanın 5'ini off geçeceğim. Yani off sezon moduna gideceğim. Off sezondan full kapalı değil ama. Sizin orada görmediğiniz ufak tefek nüanslar var. Adam bir tık açık gidiyor. Orada bir bakıyorsun adam bir önceki podyumda 8. 7. 6. 5. olmuş. 2 podyum sonra bir görüyorsun adamı top 3'te yer alıyor sürekli. Adamı bir görüyorsun adam top 5'te 6. 5. noktasında gidiyor. Bir görüyorsun 2 yarış sonra adam bir anda top 2 olmuş, top 1 olmuş. Bunu da burada açıkladım yani bu metinin içerisinde bu da mevcut. Bunları neden hazırlıyorum? Çünkü insanlar bilmiyor. Yani şu anda takip ettiğiniz birçok sporcu profesyonel ligde podyum yapan bunlardan haberler yani bir haberler esasında yani bilmiyorlar. Bilmedikleri için de şunu sorguluyorlar. Ya sen bir önceki işte podyumda X kişiyi geçmiştin ama şimdi geldin bir hafta sonra adam seni geçti filan oluyor. Değil mi? Ne kadar tezat gibi geliyor esasında size. Şimdi bakın arkadaşlar bizim ülkemizde sporcular ülkelerinde oturuyorlar. Belli bir dönem kafalarına koyuyor. 3 ay sonra işte bilmem ne şovunu hazırlanıyorum ben diye. Kendi bütçesiyle, kendi ülkenin içerisindeki para dilimiyle bir plan çıkartıyor. Avrupa'da ve Amerika'daki adam bunu yapmıyor. Avrupa'daki ve Amerika'daki adam şöyle yapıyor. Zaten Ocak ayına kadar bütün fikstür çıktığı günden itibaren bütün fikstürde nerede çıkacağı belli. Sponsordan ne kadar geldiği belli. Bak sponsordan ne kadar belli. Sponsor zorunluluğu var. Yani belli bir yükümlülüğü var. Yani Avrupa'daki adam şöyle hareket etmiyor. International yani uluslararası düzeyde hareket ediyor. Bizimkiler Türkiye içi hareket ediyor. Çünkü Türkiye içerisinde sponsoru var adamın. Adamın sponsoru X Supplement.
X tişört markası, ilk işte bilmem ne bakliyatçısı, ilk bilmem ne tavuk şirketi. Örnek veriyorum, sallıyorum şu anda. Adam buraya bağlı, burada reklam yapıyor. Abi Avrupa'daki burada reklam yapmıyor ki. Avrupa'daki sana da reklam yapıyor. Almanya'dakine reklam yapıyor. İtalya'ya, Fransa'ya, İsviçre'ye, İsveç'e, Danimarka'ya, Avusturya'ya, Rusya'ya, her yere reklam yapıyor adam. Yani podyuma çıktığında her yer, bütün ülkedeki, ya bütün ülkelerdeki kişiler, alıcılar o adamın sunmuş olduğu markayı alabiliyor. Ama şimdi Türkiye'den giden adamın sunabileceği hiçbir şey yok. Buradan gidiyor. Örnek veriyorum. X marka Türkiye'deki. Ya Almanya'daki adam nasıl alacak ya da Amsterdam'daki adam nasıl alacak ya da Avusturya'daki adam nasıl alacak ya da İtalya'daki, Fransa'daki, İsviçre'deki, İsveç'teki adam bunu nasıl alacak? Nasıl alacak? Kime yapacak bu reklamı? Zaten Türkiye'de böyle bir politika yok. Türkiye'de kendi geliriyle sponsor gelirini alıyor. Oradan bir birleştiriyor. Online PT'den geliyor, birleştiriyor. İlaç satmış, birleştiriyor. Farklı bir, belki bir yeteneği var, bir eğitim almış olduğu bir bölüm var üniversiteden. Onu gerçekleştiriyor, oradan bütünleştiriyor. Veyahut da kredi çekiyor, veyahut da işte sağdan soldan buluşturuyor. Bu şekilde gidiyor, 2-3 podyum yapıyor veyahut 4 podyum yapıyor, geri dönüyor. Avrupa'daki böyle değil ki. Amerika'daki de böyle değil. Bütün sezon koşuyor adamlar. Çünkü orası profesyonel lig. Bak lig. Lig abi, lig. Ligin olayı, tamam ben 3 ay sonraki yarışmaya hazırlanıyorum şimdi. Evet, o arada ne yapacaksın? İşte online PT satacağım. İşte salona git gel. İşte öğrencim var, zırt var, pırt var. Adam öyle değil ki. Adam öyle değil. Onun için ben her yayında, her videomda şunu anlatıyorum. Bu adamlar o şekilde hayat sürmüyorlar. Sürmedikleri için de sen bir, bunu Furkanlar'da çok yaşadım. Andre'ye geçti. Dedim ki Andre formda bile değildi geçtiğinde. Dediler olur mu öyle şey, adam şöyleydi böyle, bak çok kötüydü bilmem ne. Bizim kraldı filan. Ya dedim ki Andre değildi. 3-4 yarışma sonra zaten aldı herif. Yani bilmem anlatabiliyor muyum, aradaki mantığı kurabiliyor musunuz yani? Ya da buna benzer çok fazla örnek sayabilirim esasında. Ama bilmiyorlar, bilmiyorsunuz. Yani canlı yayınlar yapıyordum, anlatıyordum. Anlaşılmıyormuş demek ki. Yani Instagram'dan anlatıyorum, anlaşılmıyor. Buradan anlatıyorum, anlaşılmıyor. İş şuna gidiyor. Sen kimsine gidiyor sürekli. Arkadaşlar, ben hayatını bu işten para kazanarak geçindiren, çoluk çocuk sahibi, belli bir yaşını aşmış bir antrenör, promotör, yönetici ve aynı zamanda organizatörüm. Yani ne yapacağım? Kamera takıp 7/24 göz lenslerime sürekli hayatımı size mi sunacağım ya? Ya ben anlamıyorum. Bu kadar makale, bu kadar örnek veriyorum. Burada yüzlerce makale yazdım. Hepsi işimle alakalı. Bunlar buraya şeyden gelmiyor, ışınla gelmiyor gibi. En son geçen sene 47 sporcu getirdim buraya. Rakiplerim olan adamların hepsi Türkiye'de para imparatoru. Benle uğraşıyorlar. Yani biraz bunları böyle düşünüp tartmak lazım. Neden diye. Ama işte anlatabildiğim kadar anlatıyorum arkadaşlar. Onun için mesela birinci sorunuz neydi? İşte bir önceki yarışmadaki adam neden işte bu yarışmada neden daha iyi oldu, daha iyi skor aldı? Öğrendin mi? Mesela açıklamasını yaptım. Öğrenmediysen bu cümlelerimle girip okuyabilirsin, okuyarak da öğrenebilirsin. Web sayfamda mevcut hepsi. Mesela burada yine söylüyorum. Hakime gidilir mi? Feedback nasıl alınır? Mesela demin açıkladım. Öğrendin mi? Öğrenmedin mi? Girip okuyabilirsin, çok net. Mesela burada işte kategoriye ait olmak, sahneyi doldurmak. Mesela bu çok önemli. Mesela burada her zaman şunu söylüyoruz. Kimler podyuma uygun değil ama çıkıyor diye bir başlık atmışım burada. Ne demişim mesela? Open bodybuilding'den kiloyu zorlayarak düşen ama yapısal olarak geniş ve kaba kalan atletler. Men's fizikten geçip hala short fiziği taşıyan ama yani short giyince yeni kategoriye geçmiş gibi duran fizikler. Bel omuz oranı klasiğe uymayan ancak kondisyondan kaynaklı göz boyayan sporcular. Peki gerçek ne? Estetik ve anatomik açıdan simetrik olanlar, alt üst dengesi olanlar, sahne pozunu klasik ruhuna sunanlar, kuru ama dolgun olanlar, kütleli ama zarif olan sporcular. Gerçek kısmı bu işin. Peki neden uyumsuz fizikler seçiliyor? Abi bu sizin de anlayamadığınız bir konu. Daha sürekli anlatıyorum ama sizler anlamıyorsunuz. Neden anlamıyorsunuz gerçekten bilmiyorum ama anlamamak için diretiyorsunuz. Bu büyük ihtimalle bu fanatizmden de kaynaklı olabilir. Yani sizlerin bu fanatizm bakış açınızdan kaynaklı da olabilir. Yani mesela bak burada ne güzel açıklamışım. Mesela benim söylediğimden anlamıyorsan bir şey, konuşmamdan buradan girip okuyabilirsin. Mesela 10 podyum yetersizliği. Mesela bunu hiçbiriniz anlamıyorsunuz. Mesela klasik fizikte podyuma çıkıyor. Siz şey mi zannediyorsunuz? Avrupa'da klasik fizikte bir podyum yapıldı. En pro mesela.
Bütün kategoriye gelenler klasik fizik miydi? Hayır, değildi. Zaten problem burada. Jüri o gün sahneye yeterli klasik yapılı, bak ne güzel yazmış. Jüri o gün sahnede yeterli klasik yapılı atlet bulunmadığında görece en dominant olanı seçmek zorunda kalır. Bir kategori şampiyonu seçmek değil, sahnede en baskın görüntüyü koymak demektir. Kuru ve hacimli olanı algıyı yönetmesi. Bak hepsini açıklamışım ben burada. Çok güzel bir şekilde. Ne demişim? Kas sifleri net, damarlar belirgin, cilt alt sıfır görünüme ulaşmış bir fizik kategori dışı olsa da jüride etki yaratır. Ancak bu bir klasik zaferi değildir. Kondisyon zaferidir. Bak çok net, çok düz, çok basit. Peki bazı organizasyonlar yarışmanın etkileyici görünmesi adına sert ve büyük fiziği ön plana çıkartmayı tercih eder. Bu da dolu görünmek, içi boş kategori kriterlerle seçilen şampiyona yol açar. Yani esasında şurada şunu demek istiyorum. Yani bu da dolu görünmek için boş kriterlerle. Yani sen şimdi bir kategoriyi açmışsın. Bak bir kategori açmışsın. Ben bir organizatörüm mesela. Ben yarışma organizasyonları falan da yapıyorum. Aynı zamanda organizasyonu sporcu da gönderiyorum. Burada şöyle bir durum var. Podyuma klasik fizikler geldi. Klasik fizik kategorisi. Adam işte men's fizik ama men's fizikte büyük kalıyor. Klasik short giymiş çıkmış. Adam bodybuilding'de ufak kalıyor. İşte kiloyu tutturmuş, inmiş gelmiş klasiğe. Şimdi ikisi de klasik fizik değil. Değil. Ve bunlardan dolu bir kategori var karşında. Hakem olarak bakıyorsun böyle. Aralarında en kuru, en dip kuruluğu gören, aralarındaki de en böyle asimetrikten simetriye kaymış olan fiziği alıyorsun. Diyorsun ki tamam bunu birinci yapıyoruz. Bütün olay bu esasında. Evet. Peki gerçeklik testi bir gün şampiyon ertesi hafta 12. sıraya. Ben onu neyden görüyorum? Mustafa Yıldız'dan dolayı örnek verdim mesela. Mesela burada yanlış yazmışım. Bak bir yanlışlık var. Bunu düzelteyim sonra panelden girip. AF Pro gibi, AF Pro Lig gibi orta üst düzey yarışmalarda kazanan olan bir sporcu global düzeyde gerçek klasik yapılarla karşılaştığında sonuç çoğu zaman büyük bir düşüştür. Çünkü o sahne artık bel omuz oranı net, kas hatları estetikle sergileyen, alt üst vücut dengesi tam olan, pozlaması kategoriye özel olan atletler vardır. Ve orada gösterişli olan değil, gerçekten ait olan kazanır. Bilmem anladın mı? Evet. Burada ne var tabii? Burada antrenör hatası var, sporcu hatası var, jüri hatası. Yalnız jüri hatasını şöyle ayırmak lazım. O günkü rekabete göre değil, kategori standartlarına göre değerlendirme yapmamak, daha sonra yapmaması gerekir ama yapılıyor. Fakat bunu da yapamıyor sebebi orada arkada duran kuruluk, yani kondisyon olarak hazır olmayan bir sporcu öne çıkartmak istemiyor. Yani şurada şu demek arkadaşlar. Şöyle izahını yapayım. Sinek vardı da. Şöyle izahını yapayım. Şimdi podyumdasın. Mesela Mustafa Yıldız podyumda. Adam inanılmaz kondisyon yüksek bir şekilde gelmiş. Podyumdaki en kondisyonlu adam o. Bakıyorsun abi herif pozlamalar da güzel, sahne hakimiyeti güzel. Tık öne alıyorsun. Şimdi arkada bakıyorsun lan 2 tane adam var. Diyorsun ki adamlar klasik fizik. Hatlar güzel, her şey güzel ama kuruluk yok. Kuruluk yok. Sen şimdi o adamı ön plana geçirirsen yetersiz bir fiziği sen olimpiyaya çıkartmış olacaksın. İşte onun için peş peşe olimpiya bileti geldi. Bu lafım benim Mustafa Yıldız'ı gömmek mi? Hayır değil. Ben Mustafa Yıldız'ın fiziğiyle alakalı çok yorum yaptım. Bu yorumların hiçbir tanesi haterlık değildi. Hepsi anatomik dengeyi sağlayabilmesi, alt üst dengesini sağlayabilmesi için eleştirilerde bulundum. Eleştiriyi kabul edersiniz, etmezsiniz. O apayrı bir konu. O farklı bir konu. Yani farklı bir tartışma konusu. Ama zaten konu bu değil. Konu onun klasik fizik olup olmaması. Klasik fizikle yeterliliği olup olmaması. Hatta bir tane bugün hikaye attım. İşte Luka ile Mustafa Yıldız'ı koydum yan yana. Gösterdim. Bir tanesi ne kadar minimal, ne kadar simetrik, ne kadar alt üst dengesiyle süper duruyor. Mustafa Yıldız'a bakıyorsun. Alt üst dengesi inanılmaz dağınık. Pozlamalarda inanılmaz bir orantısızlık söz konusu. Yan yana koyduğun zaman, baktığın zaman. Ama insanlar şöyle diyor. Ya Mustafa Yıldız daha iyi, daha büyük. Evet bak aynısını Furkan zamanında da söyledim. Furkan zamanında söyledim. Parka Bahçe'ye alalım. Bütün podyumu. Geçen gün Pro Show'daki Parka Bahçe Top 5'i ve Mustafa Yıldız'ı alalım. Top 5'in arasına 6. olarak Mustafa Yıldız'ı koyalım. Parka Bahçe'ye çıkalım. Dubai'de sahile inelim. Tamam mı? Dubai'de sahile inelim. Sahile dizelim. Oradan NPC ve AF Lig'in hakemleri çöpe atalım. Atalım şöyle bir gönderelim. Oradan sağdan çağıralım. İşte herkes gelsin. Ben de dahil buna. Hangisi daha iyi? 6. Mustafa Yıldız deriz hepimiz. Çünkü neden? Kategori yok.
Hangisi? Mustafa Yıldız iyi. Bitti. Çünkü her gün oha Mustafa Yıldız'ın hacime bak, kollara bak, of bacaklara bak diyecek, sırta bak. Herkes diyecek Mustafa Yıldız birinci. Ama maalesef ki o podyumda öyle bir şey yok. Onun için kategoriler var. 212 var, işte klasik fizik var, men's fizik var, open bodybuilding var, varoğlu var yani. Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar? Evet, böyle bir video yapmak istedim. Gece gece. Şimdi yayınlayacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Net bir şekilde anlatmak istedim neyin ne olduğunu. Anlamak istiyorsanız buyurun girin, yazılarım orada. Girip bakabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Hepinize iyi geceler dilerim, iyi istirahatler. Aynı zamanda güzel haftalar. Hadi bakalım. Bay bay.